Herkese merhaba ve yepyeni bir incelememize daha hoş geldiniz. Bugün sadece tarihin değil, insanlık hikayesinin en muazzam figürlerinden birini Musa peygamberi mercek altına alıyoruz. Ama bunu yaparken çok spesifik bir pencereden bakacağız. Tora, Talmud ve İbn Maymun gibi o temel Yahudi metinlerinden. Hazırsanız bu büyüleyici ve gerçekten de çok derinlikli hikayeye hemen başlayalım. Peki bu devasa anlatıyı bugün nasıl toparlayacağız? Haritamız tam olarak şöyle. Doğumundan ve o ilginç saray hayatından başlayıp Mısır'dan çıkışa, oradan Sina Dağı'na kadar gideceğiz. Sonra yazılı ve sözlü Tora'nın ne anlama geldiğine bakacak, onun o kimselere benzemeyen peygamberliğini konuşacak ve en nihayetinde o gizemli vedasıyla bugünkü konumuzu toparlayacağız. İlk durağımız doğum ve saray hayatı. Yani kurtarıcının o çok kritik ilk yılları. Çoğumuz hikayenin ana hatlarını biliyoruz ama kaynaklara göre kronolojiyi bir baştan alalım. Musa, Levi soyundan bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Daha 3 aylık bir bebekken hayatta kalabilsin diye bir sepetin içinde Nil Nehri'ne bırakılıyor. Mucizevi bir şekilde Firavun'un kızı onu buluyor ve sarayda adeta bir prens gibi yetiştiriyor. Tabii yetişkinliğe adım attığında işler değişiyor. Bir İbrani'yi döven Mısırlıyı öldürüyor ve ardından Medyen'e kaçmak zorunda kalıyor. Yani kelimenin tam anlamıyla ölüm döşeğindeki bir bebekten Mısır prensine, oradan da aranan bir kaçağa dönüşen inanılmaz iniş çıkışlı bir başlangıç. Şimdi size Babil Talmud'unda özellikle Sota 12b'de geçen ve benim gerçekten çok ilgimi çeken bir detay aktarmak istiyorum. Firavun'un sarayına getirildiğinde bebek Musa, putperest Mısırlı kadınlardan süt emmeyi reddediyor. Sonuç ne oluyor? Kendi öz İbrani annesine gönderilip onun tarafından emziriliyor. Talmud bize Tanrı'nın bunu kasıtlı olarak engellediğini söylüyor. Neden mi? Çünkü ileride Tanrı ile hiçbir aracı olmadan doğrudan konuşacak olan o mübarek ağza bir putperestin sütünün girmesi kesinlikle istenmiyor. Baksanıza, daha kundaktaki bir bebekken bile nasıl özel bir manevi kalkanla korunuyor. Gelelim ikinci bölüme. Mısır'dan çıkış, mucizeler ve tabii ki Firavun'la o büyük yüzleşme. Musa, Medyen'de yıllarını geçiriyor. Yaş 70'i 80'i buluyor. Evet, yanlış duymadınız. Tam 80 yaşındayken abisi Harun'la birlikte Tanrı'nın seçtiği bir elçi olarak Mısır'a o büyük dönüşünü yapıyor. Tevrat'ın çıkış kitabında o hepimizin bildiği yanan çalılık sahnesinde kendisine verilen görev son derece net. İsrail benim ilk oğlumdur. Bırak oğlum gitsin, bana tapsın. İşte bu sözler bütün o kurtuluş misyonunun kalbini, temelini oluşturuyor. Firavun bu isteği reddedip İsrailoğullarını serbest bırakmaya yanaşmayınca Yahudi geleneğinde 10 bela olarak bilinen o meşhur olaylar silsilesi Mısır'ın tepesine çöküyor. Sırasıyla kan, kurbağalar, sivrisinekler, at sinekleri, o korkunç hayvan ölümleri, bedenleri kaplayan çıbanlar, devasal dolu taneleri, gökyüzünü karartan çekirgeler, zifiri karanlık ve en sarsıcı olanı ilk doğanların ölümü. Firavun'un o kırılmaz inadını yerle bir eden bu dehşet verici ilahi güç gösterisi, nihayetinde halkın özgürlüğüne kavuşmasına ve Kızıldeniz'in yarılmasıyla o eşsiz mucizeye giden yolu ardına kadar açıyor. Ve 3. bölüm. Odak noktamız özgürlükten yasalara kayıyor. Sina Dağı, 10 emir ve o büyük ahit. İbranice adıyla Asarat Hadivarim, yani 10 emir. Bakın, bu emirler öyle bir çırpıda, rastgele yazılmış kurallar bütünü asla değildir. 2 ayrı taş levhada, son derece sistematik bir şekilde yapılandırılmıştır. İlk tablo, tamamen Tanrı ve insan arasındaki o dikey ilişkiyi düzenler. Başka Tanrı edinmemek, put yapmamak, onun adını boş yere anmamak ve Şabat'ı kutsal saymak gibi. İkinci tablo ise insanla insan arasındaki yatay ve ahlaki sınırları çizer. Anne babaya saygı, cinayet işlememek, zina yapmamak, hırsızlık yapmamak, yalan yere şahitlik etmemek ve komşunun malına göz dikmemek. Aslına bakarsanız bugün bildiğimiz evrensel ahlakın yapı taşları tam da o dağda bu levhalarla döşenmiştir. Tabii antik metinlerin derinliklerine inince karşımıza büyüleyici bir coğrafi nüans çıkıveriyor. 10 emir ve sunak inşa edilecek o kutsal mekanın tam olarak neresi olduğu, kadim gelenekler arasında çok ince ama derin bir ayrım barındırıyor. Yahudilerin koruduğu Tevrat'a göre Tanrı'nın bu iş için seçtiği kutsal mekan, Kudüs'teki Moria Tepesi'dir. Ancak bir diğer tarafta Samirilerin kabul ettiği Tevrat versiyonuna baktığınızda bu kutsal mekanın Gerizim Dağı olduğunu görüyorsunuz.
Bu da bize kutsal metinlerin yüzyıllar içinde farklı topluluklarca nasıl farklı şekillerde korunup yorumlandığına dair harika, tarafsız bir tarihsel gerçeklik sunuyor. 4. bölümümüz yazılı ve sözlü Tora. Yani bu devasa hukuk sisteminin iki ana sütunu. Yahudi geleneğinde Sina Dağı'ndaki o vahiy sadece 2 taşa kazınmış 10 cümleden ibaret sayılmaz. Orada bütüncül bir yaşam ve hukuk sistemi teslim alınmıştır. Bu sistemin ilk sütununa Deoraita denir. Bu Aramice terim, gücünü doğrudan Tevrat'ın yazılı metninden alan kuralları ifade eder. İçerisinde toplam 613 emir yani mitzvot barındırır. Adam öldürmemek, hırsızlık yapmamak gibi doğrudan o kağıt üzerinde yazan açık ve kesin hükümler işte bu yazılı yasanın ana çatısıdır. Peki ya ikinci sütüm? İşte o çok daha gizemli. Halaha Lemoshe Misinai, yani Musa'ya Sina'da verilen hükümler. Düşünebiliyor musunuz? Bu kuralların Tevrat'ta açıkça yazılı bir kaynağı yok. Ama binlerce yıl boyunca nesilden nesile, sadece kulaktan kulağa, inanılmaz bir titizlikle kelimesi kelimesine aktarılıyor. Mesela sabah dualarında takılan o tefilin kutularının tam olarak nasıl bir deriden, ne şekilde yapılacağı veya Yom Kipur gününde kadınların da oruç tutması gerektiği gibi hayati detaylar. Tüm bunlar gücünü işte bu binlerce yıllık o nefes kesici şifahi gelenekten alıyor. Geldik 5. bölüme. Eşsiz peygamberlik. Neden peygamberlerin en büyüğü? Daha önce bahsettiğimiz o büyük bilge İbn Meymun'un belirlediği iman esaslarına baktığımızda Musa, peygamberlik kurumunun o aşılamaz, mutlak zirvesidir. Gelenek onu diğerlerinden çok net 4 çizgiyle ayırır. 1. Tanrı onunla rüya ya da bir melek aracılığıyla değil, doğrudan yüz yüze iletişim kurar. 2. Diğerleri transa geçerken o tamamen uyanık ve bilinci yerindeyken vahiy alır. 3. Sıradan bir bedenin katlanamayacağı bu ilahi karşılaşmada diğerleri titreyip yere yığılırken Musa hiçbir fiziksel sarsıntı ya da zayıflık yaşamaz. Ve 4. Onun Tanrı ile konuşmak için özel bir hazırlık yapmasına gerek yoktur. Her an, her saniye buna hazırdır. Adeta açık bir hat gibi. Ve işte 6. son bölümümüz. Gizemli veda ve ardında bıraktığı o devasa miras. Bir devrin sonu. Görevini artık genç ve yetenekli Yeşu'ya devreden Musa, hayatının o son günlerini Moav ovalarında geçiriyor. Tevrat'ın o son satırları bize onun hayata gözlerini yumduğunda tam 120 yaşında olduğunu söyler. Ama burada durup düşünmemiz gereken çok çarpıcı bir not düşülür. 120 yaşında olmasına rağmen ne gözlerinin feri sönmüştü ne de bedensel gücünden bir şey kaybetmişti. Tıpkı hayatı gibi vedası da son derece görkemliydi. İsrailoğulları bu devasa yiğidin ardından Moav ovalarında tam 30 gün boyunca yas tutuyorlar. Ama sıkı durun, hikayenin en gizemli kısmı şimdi geliyor. Din alimleri ölümünden sonra hiç kimsenin Musa kadar yüceltilmediğini söyler. Neden mi? Çünkü onun cansız bedenini hiçbir insan eli defnetmemiştir. Metinler bu defin işleminin bizzat Tanrı tarafından gerçekleştirildiğini yazar. Hatta bazı apokrif metinler işi daha da ileri götürür ve baş melek Mikail'in Musa'nın bedeni için şeytanla bizzat savaştığını anlatır. İnanılmaz değil mi? Tüm bu akıl almaz mirasın, o devasa hayatın ardından hepimizin kafasında asılı kalan kışkırtıcı bir soru var. Bugün teknolojiyle her yeri karış karış bilmemize rağmen böylesine tarihi bir figürün, bu muazzam peygamberin mezarının tam olarak nerede olduğunu neden hala kimse bilmiyor? Kaynaklar bu sorunun cevabını çok net veriyor. Çünkü Tanrı onun mezarını kasten, bilerek gizlemiştir. İnsanoğlu puta tapmaya o kadar meyillidir ki, eğer o mezarın yeri bilinseydi, orası anında bir tapınma merkezine, bir puta dönüştürülürdü. Sonuçta Musa, sadece o getirdiği sarsılmaz yasalarla değil, bilinmeyen mezarıyla da saf, arı ve asla putlaştırılamayacak bir miras bırakmış oldu. Umarım bu incelememizle metinlerdeki bu dev ismin o derin dünyasına biraz olsun ışık tutabilmişizdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.